kanalımdan herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere yine güzel bir devre hazırlamış oldum. Hazırladığım bu devre nasıl çalışır, hangi alanlarda kullanılır? Kısaca sizlere bundan bahsetmem gerekirse, elektrikler kesildiği zaman mevcut alanda kullanmak istediğiniz herhangi bir nevi jeneratör tarzı, yani çıkış kısmına bağlamış olduğunuz herhangi bir motor, led vesaire elektrikler kesildiği zaman evinizde harici bir şekilde aydınlatma kullanmak isterseniz bu devre tam da size göre. Devrenin çalışma prensibi şu şekilde arkadaşlar. Giriş kısmından görmüş olduğunuz gibi 4 adet diyot kullandım. Giriş kısmında normalde bu devre trafo üzerine kurulumunu yaptım. Fakat elinizde trafo yoksa normal DC çıkış verebilen herhangi bir adaptör olabilir. Fakat 15 volt, yani minimum 15 volt şeklinde giriş sağlamamız gerekiyor. AC veya DC fark etmiyor. Sistemi trafo için ayarladığım gibi buradan bizim Clemens üzerinden vermiş olduğumuz AC akım diyotlar sayesinde DC akıma dönüştürülerek kondansatöre iletilir ve buradan çıkış kısmından sunulan DC akımı kondansatör güzel bir şekilde filtre işlemini tamamladıktan sonra LM317 regülatörüne giriş işlemini sağlamaktadır. Bu devrede arkadaşlar 5 kilo ohmluk trim pot kullanılması gerekiyor. Fakat elimde olmadığı için 10 kilo ohmluk trim pot kullandım. Bizim DC akıma dönüştürülerek kondansatör üzerinde süzülen akım LM317 regülatörüne gelmektedir. Çıkış kısmına bağlamış olduğumuz pil grubu veya aküyü şarj edebilmemiz için burada görmüş olduğunuz LM317 regülatörü üzerinden trim pot sayesinde minimum 15 ila 16 voltaj arasında bir ayar yapmamız gerekiyor. Elektrikler kesildiği an otomatik bir şekilde çıkış kısmına bağlamış olduğumuz lamba, led, motor tamamıyla size kalmış. Ben led olarak devam etmek istiyorum. Çıkış kısmına bağlamış olduğumuz led elektrikler kesildiği an otomatik bir şekilde batarya grubundan beslenmektedir. Ta ki elektrik tekrardan geri geldiğinde bizim trim pot üzerinden ayarlamış olduğumuz ve LM317 regülatörü üzerinden geçecek olan örneğin 15 volta ayarladık. İlgili batarya grubu elektrikler geldikten sonra buradaki akımı keserek, bildiğiniz üzere aküler 14, 14,5 hatta 15 volt gibi bu değerlerde şarj işlemi tamamlıyor. 15 volta geldiğinde, yani LM317'yi biz 15 volt ayarladığımız için buradaki batarya grubu 15 voltaja geldiği an otomatik bir şekilde akımı kesecektir. Ve akım kestikten sonra eğer buradaki batarya veya pil grubu daha sonrasında şarj işlemini azaltırsa, yani örnek veriyorum 14,5 volt tam kapasite fakat 12, 11, 10 gibi voltajların altına düştüğü zaman otomatik bir şekilde buradaki zener diyotumuz 15 volta geldiğinde akımı kesecektir. Eğer 15 voltun altına bir düşüş işlemi gerçekleşirse otomatik bir şekilde tekrardan şarj işlemi başlayacaktır. Devre üzerinde kullanılan BD140 transistör çıkış akımı maksimum 1.5'tur. Yani bizim çıkış kısmında kullanacak olduğumuz motor, led, lamba vesaire maksimum 1 amper olması gerekmektedir. Yani buçuğunu da saymazsak eğer 1 amper olması gerekmektedir ki transistöre çok fazla yük binmesin. Eğer çıkış kısmında çok daha fazla akım çekmek isterseniz o zaman buradaki transistörü görmüş olduğunuz gibi emitter, kolektör, base, buna göre daha yüksek akıma sahip olan bir transistör kullanabilirsiniz. Devre üzerinde arkadaşlar çok fazla anlatılacak bir şey yok. Dediğim gibi şebeke hattından gelen elektrik kesildiği an ilgili batarya grubu transistör ile etkileşime geçerek ve aynı zamanda LM317 üzerinden çıkış akımını sağlayarak ilgili LED'i veya lambayı yakacaktır. Şebeke elektriği geldiği zaman trafo üzerinden akım otomatik bir şekilde yine LM317 regülatörü üzerinden geçerek bu sefer biz buradan şarj işlemi yaptığımız için
Dolayısıyla da çıkış kısmındaki akımı LED'i kapatacaktır ve bataryayı şarj moduna sokacaktır. Ta ki yine bizim burada kullanmış olduğumuz 15 voltluk Zener diyotumuz batarya grubumuz 15 volta geldiğinde otomatik bir şekilde voltajı keserek sonrasında yine sistemi korumalı bir şekilde çalışmasına devam ettirecektir. Şimdi hemen şu şekilde sizlere göstermem gerekirse bir tane şurada pil grubum var. Lityum piller ile hazırlamış olduğum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde butona bastığımda görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde voltaj yok. Yani tamamıyla bitmiş durumda. Size daha iyi gösterebilmek için bitik durumda bıraktım. Hemen şöyle bir voltajını da ölçelim. Görmüş olduğunuz gibi ölçü aletim şu anda otomatik modda ve batarya üzerinde herhangi bir şekilde görmüş olduğunuz gibi hiçbir ledim yanmıyor. Hatta şuradaki ledim çok ufak bir şekilde yanıyor ama sanırım videoda görünmeyebilir. Pil grubu üzerinden şu şekilde eksi ve artı bağlantımı tamamlayıp ölçümü yaptığımda görmüş olduğunuz gibi 6.5 volt gösteriyor. Yani 12 voltluk LED'i veya motoru çalıştırmaya yetmeyecektir. 6.5 volt pil grubunu hemen şöyle bir LED üzerinden kontrol işlemini de sağlayalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi artı ve eksi bağlantısını tamamlıyorum. LED'im yanmıyor. Ters çevirip tekrar deneyelim. LED'im yine yanmıyor. Şimdi biz bu pil grubunu şu şekilde kartımıza tamamlamadan önce, montaj işlemini yapmadan önce ayarlamamız gereken bir şey var ki LM317 regülatörünü 15 veya 16 volt arasında bir çıkış akımını sağlamamız gerekiyor ki bağlayacak olduğumuz pil grubu 15 volt veya 16 volt civarında şarj işlemini tamamlaması gerekir. Burada en önemli husus dediğim gibi birincisi BD140 transistör, ikincisi de burada kullanmış olduğumuz 15 voltluk Zener diyot. Bunun 1 watt veya daha üzeri watt olmasına dikkat edin. Çünkü eğer bu şekilde tamamıyla boş bir akünüz veya pil grubunuz varsa yüksek şarjdan dolayı veya yüksek akımdan dolayı buradaki Zener diyot ısınma yapabilir. Hemen şöyle bir tane burada trafon var arkadaşlar. Trafonun çıkışı 15,5 volt civarı olması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Hemen şu şekilde montaj işlemimizi tamamlayalım. Görmüş olduğunuz gibi trafomun zaten iki ayağı da AC olarak, yani artı eksi fark etmiyor trafolarda. Herhangi bir ayağını şu şekilde bağlantısını sağlıyorum. Buradaki trafonun bağlantısını tamamladıktan sonra sisteme bir güç vereceğiz. Şimdi şu şekilde hemen trafomuzun da şöyle yapalım. Burada bir tane butonum var. Butona bastığım an görmüş olduğunuz gibi mavi ledim yandı. Şu anda sistemde ne kadar voltaj var? Hemen onu bir kontrol edelim. Giriş kısmına baktığımızda toplamında 15.6 voltluk bir gerilimim var. Tabii ki şuraya dikkat ederseniz AC akım olarak görünüyor şu kısımda. Bizim bu AC akımı ilgili diyotlar üzerinden geçtikten sonra şu şekilde DC olarak 19 volt görünüyor. 19 volt nasıl görünüyor? Bu çok ince bir hesap. Diyotlar üzerinden alternatif akım doğrultulduğunda, yani DC akıma çevrildiğinde kondansatör üzerinden güzel bir şekilde filtreleme işlemi tamamlandıktan sonra 1-2 voltajda artış sağlanır. Tekrar şu şekilde diyotlar üzerinden kontrol işlemi tamamladığımızda DC 19 volt olarak görünüyor. Şimdi bizim burada yapacak olduğumuz çok ince bir ayar var arkadaşlar. LM317 regülatörünün şu
şu şekilde voltaj çıkış ayaklarına 2 numaralı ve 3 numaralı ayağına şu şekilde yapalım. Baktığımızda buranın toplamında 3.7 olarak voltaj görünüyor. LM317'nin üzerinde. Şu şekilde tekrardan ayaklara bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 4.9. İkinci ve üçüncü ayak üzerinden 3.6 olarak görünüyor. Şimdi 3.6 voltajı trim pot üzerinden şu şekilde çevirmemiz gerekirse, tabi burada şu ayakları tutturmamız önemli. Şimdi 3.6 şu şekilde trim potu çevirmeye devam ettiğimde 12, biraz daha çeviriyorum, 14, biraz daha çeviriyorum, 15, 16 civarında şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi led'im biraz daha sönük duruma geldi. LM317 regülatörünün 2 numaralı ve 3 numaralı yani çıkış ayakları üzerinden voltaj kontrolü yaptığımızda 15,5-16 civarında bir voltajını ayarlamamız gerekiyor ki bu da bizim bağlayacak olduğumuz bataryayı 15 volta geldiğinde ve buradaki zener diyot 15 volt gördüğünde otomatik bir şekilde kapanması gerekiyor. Buradaki ayarımız bu şekilde. Şimdi sistemi bir kapatalım arkadaşlar. Şu şekilde. Bizim burada tekrardan bağlantı yapabilmemiz için hemen şöyle led grubunda bağlayalım. LED'imizi yine artı ve eksi ayaklarına dikkat ederek şu şekilde bağlantımızı sağlıyorum. LED'in artı ve eksi ayaklarını ters bağlamış olabilirim. Hiç önemli değil. Daha sonrasında değiştirebiliriz. Şimdi bataryamızı hemen şöyle sisteme dahil edelim. Görmüş olduğunuz gibi bataryanın artı ve eksi bağlantılarını da devremize bağladıktan sonra normalde şu anda sistemin çalışması gerekiyor. Ancak bataryamız biraz önce de gösterdiğim gibi tamamıyla boş olduğu için herhangi bir şekilde devreye voltaj sağlamıyor. Şimdi arkadaşlar mevcut şebekemiz trafoyu destekliyor. Trafo üzerinden devre kartımızı besliyoruz. Şu anda bataryam şarj oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ledlerim artık çalışıyor. Yani ilgili pil grubum, bataryam şarj oluyor. Şu şekilde trafonun ve devrenin elektriğini kesmek istiyorum. Evinizde veya kullanacak olduğunuz herhangi bir yerde elektriğin gittiğini düşünürseniz görmüş olduğunuz gibi şu anda led'im çalışıyor. Biraz önce pil grubum tamamıyla boştu. Yine şöyle baktığımızda ledlerim yanıyor. Şu anda sistem tamamıyla batarya üzerinden besleniyor. Yani elektriğin gittiğini düşünün. Şimdi diyelim ki misal evde kullanıyoruz bu devreyi. Tekrar şebeke elektriği geldi. Trafomuzu besledi. Trafo üzerinden devre kartımıza girişi yaptı. Elektrik geldi. Görmüş olduğunuz gibi ilgili led'im söndü. Devre kartım bataryayı şarj etme işlemine başladı. Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Yani buradaki batarya 15 volta geldiği zaman, yani voltajı 15'e geldiği zaman buradaki zener voltajı kesecektir. Dolayısıyla çok fazla aküye veya pil grubuna yük binmeyecektir. Şöyle tekrar elektrik gitti. LED'imiz yandı. Besleme akü üzerinden sağlanıyor. Tekrardan elektriğin geldiğini düşünürsek bu şekilde bataryamız tekrardan şarj işlemine geçiyor. Şimdi arkadaşlar bu devrenin iki seçeneği mevcut. Yani şu şekilde iki seçeneği mevcut. Birinci olarak bu şekilde 12 voltluk pil veya batarya grubunu sisteme bağlayıp hem şarj edip hem de sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. İkinci olaraktan bu sistemi 6 volt bir pil grubu veya batarya üzerinden kullanarak, şarj ederek sorunsuz bir şekilde istediğiniz alana bağlayabilirsiniz.
Devremiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz daha sizlere yakından göstermem gerekirse. Devre üzerinde yine gayet basit bileşenler kullandım. Devre sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arka yüzeyi bu şekilde. Devreyi kuracak, yapacak, çalıştıracak olan arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Devre üzerinde sormak istediğiniz herhangi bir soru veya takıldığınız bir yer olursa yorumlar kısmına belirterek elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Bu devreye ait tüm bilgiler yine her zamanki gibi videonun açıklamalar kısmında bulunan linkte mevcut. Orada ilgili şemaya, ilgili baskı devresine ulaşabilirsiniz. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizler için de yararlı bilgili bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz bana destek ve kanalıma destek amaçlı abone olabilirsiniz. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.